Sisteme göre çoğu insan doğuştan lanetlidir. Açık konuşalım. Çoğu insan bunu inkar etse de Doğu bloğunda ya da Güney Amerika'da doğmuş olanları, hatta kökeni oradan gelenleri dahi dışlar ya da bir ön yargıyla yaklaşır. Bunun sebebi algılardan gelen ön yargıdır. Kökeni ise kimi zaman tarih, kimi zaman kültür, kimi zaman ten rengi, hatta kimi zaman din dahi olabilir. Her insan farklı olsa dahi doğuştan insanların üzerine yapıştırılan bir etiket vardır. Bu videoda bu etiketleri söküp atacağız ve sadece insan olacağız. Geçen videoda anlattığım gibi tarih savaşlarla dolu. Her dönem çeşitli sebeplerden gruplaşarak birbirimizi öldürdük. Dünyada bir zamanlar tek akıllı canlı değildik. Fakat biz kendi içimizdeki farklılıklara bile katlanamazken diğerlerinin hiç şansı yoktu. Bu gruplaşma sistemleştiği zamanlarda ise artık kimsenin bir alternatifi kalmadı. İnsanlar doğumlarından itibaren kendileri dışındaki pek çok grupta doğan insanlara düşman olarak yetiştirildi. İstilacı videomda anlattığım birbirimize düşman olma durumumuz buradan kaynaklanıyor. Sistemler mutlak güç ister ve bu gücü sağlamak için sistemin temeli olan insanı bastırıp tek tipleştirmeye çalışırlar. Buna kültür denir. Bu sistemler bu güç mücadelesi sebebiyle birbirlerine rakip olurlar ve kendi içlerinde doğan insanları da başka sistemlerin içindekilere düşman eder. Bu neden savaşıyoruz videomda anlattığım gibi dönem dönem değişen çeşitli bahanelerle devam eder. Orta Çağ'da yayılmacı dinlerin kurumsal baskıları sebebiyle süregelen Haçlı seferleri, cihatlar ve dini savaşlar bu konudaki yüzlerce örnekten biri. Hayatta kalmak için birbirimizi öldürmeli ya da baskıya boyun eğmeliydik. Çünkü sistemin temelinde dayatmalar vardı. Bugün yeni bir dünyada yaşıyoruz. O koca tarih yaşandı ve bitti. Artık bu bir gerçek ki bizi birbirimize düşman eden tek şey siyasetçilerin hırsları ve politikaları. Tek başına ABD ya da Rusya hükümetleri bile bütün tabloyu özetlemeye yeter. Elbette bunu iki örnekte geçiştirmeyeceğim. Geçtiğimiz uyanış bölümünde bahsettiğim Rusların iadesi meselesi var. O da yeni bir şey değil. Kimi ülkelerin hükümetleri iktidarda kalmak adına başka ülkelerden kendilerine bir düşman seçer ve halkı ortak nefretle yönetmeye çalışır. Bunlar tamamen sistemin duygu manipülasyon mekanizmalarıdır. Bu videoyu izleyen Yunan kardeşim, sana soruyorum. Neden bizim aramızdaki tek tartışma konusu baklavanın kime ait olduğu değil? Ben bir Yunan'la konuştum ve şok oldum. Bana dedi ki Türkler bizim topraklarımızı ele geçirmek istiyor. Ben Türkiye'de yaşayan biri olarak hiçbir zaman ne bir askerin ne de bir siyasetçinin ağzından bunu ima eden bir cümle duymadım. Burada olan şey bir savaş sebebi değil, siyasetçilerin yalanları. Az bilinen tarihi bir gerçek var. Türkiye'nin kuruluş döneminde Yunan halkı Türk topraklarında ne işimiz var diye ayaklanıp 2 defa hükümet devirdi. O zaman yine siyasi sebepler ön plandaydı fakat bunu yapan Yunan halkına o dönem bile bir Türk'ün düşman olması haksızlık olurdu. Derdimiz milletler değil, hükümetlerdi. Bizi birbirimize düşman eden siyasi sebeplerin arasında yanlış politikalar da olabiliyor. Kontrolsüz göç, göçmenlere ekstra haklar ve bunun gibi pek çok sorun. Bu oraya yerleşen göçmenlerin değil, yanlış politikaları uygulayan siyasetçilerin suçu. Eğer bir ülkedeki herkes suç işleseydi göçmenin geldiği yerin adı zaten ülke olmazdı. Sokaklarda suç potansiyeli olanlar yok mu? Tahmin bile edemeyeceğin kadar fazla var. Ama her yerde, her milletin içinde bu potansiyeli taşıyan insanlar var. Kimi bölgelerin kültürü başka bölgelerin kültürüne ters gelebilir. Bu oldukça doğal bir durum. Burada herkese hoşgörü diye sığ bir savunma yapmayacağım. Çünkü kabul edilmeyecek kültürler gerçekten var. Ve bu daha çok göçmenlerin hatası. Gittiği yere kendi kültürünü götürmeye çalışmaları sebebiyle çatışmalar oluyor. Halbuki olması gereken kendisine aykırı olan kısımlarda pasif kalıp uygulayabileceği kısımlara ayak uydurmasıdır. Bak biliyorum bu çok basit görünüyor. Fakat gerçekten göçmen nefretini oluşturan sorunların temel taşı bu. Bir yere gidiyorsan o yere göre davranman gerekir. Eğer sen kendi kültürünü dayatmaya geldiysen aynen geldiğin yere geri dönmelisin. Orası senin ülken değil. Eğer yerleşmek istiyorsan uyum sağlamak ve o insanların huzurunu bozmamaya dikkat etmek zorundasın. Bu durum aynı ülke içinde bir yerden bir yere göç edenlerde bile yaşanıyor. Bu arada her göçmen böyle değildir. Ama bunu yapanlar olduğu için pek çok kişi o birkaç kişi yüzünden bütün grubu aynı kefeye koyuyor. Düştüğümüz etiketleme yanılgısı maalesef çoğu zaman bundan kaynaklanır. Bir insanın ten rengini oluşturan şey derisindeki melanosit sayısıdır. Kimse melanositi fazla diye ayrımcılık görmemeli. Çünkü bu gerçekten insanlık tarihinin en saçma çatışması. Şimdi anlıyor musun insan dışındaki türlerin neden hayatta kalma şansı olmadığını? Çünkü tarih boyunca gruplaşıp sistemleştik ve çeşitlilik tek tipleştirme projesine aykırıydı. Dünyanın neresinde doğduğumuz, neye inandığımız, hangi dili konuştuğumuz herhangi bir şey değiştirmez. Kimsin sen videomda da anlattığım gibi. Bir bireyi birey yapan kültürü ya da dayatmalarla oluşturulmuş kimliği değil karakteridir. Ben Mert Tantürk. Herhangi bir yerli değil. Sadece insanım.